Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Piyasaları oldukça yoğun, gündem oldukça yoğun. Suudi Arabistan Prensi Selman Türkiye'ye geliyor. Dedikodular var, işte borç vereceği, yüklü miktarda para getireceği, dolar TL'nin düşeceği. Peki bunun aslı astarı nedir, değerlendireceğiz. Böyle bir şey olabilir mi, konuşacağız. Sri Lanka battı arkadaşlar. Asya'da kriz patlak verdi. Günler öncesinden Asya'daki krizin başlayacağına dair uyarılarım vardı. Ve ilk batan ülke Sri Lanka oldu. Devamı gelecek. Orayı da konuşacağız. Hatta şunu dedim sizlere 2-3 gün öncesinden. Herkes sol tarafa doğru bakarken darbe sağ taraftan gelebilir. Dikkat demiştik. Konuşacağız. Japonya'daki özellikle gelişen bazı olaylar var. Onlara değineceğiz. Bugün Powell'ın konuşması var. Hatta önümüzdeki saatlerde konuşacak. O da önemli. Az çok vereceğim mesajlar belli. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın faiz kararı var. Peki bütün bunlar ışığında piyasalarda bizi neler bekliyor, değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde hemen kısaca duyurumuzu da yapayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranını sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir. Katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni, bir tane yorum. Ve kanalda abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Suudi Arabistan Prensi Selman Türkiye'ye geliyor. Geçmişte biliyorsunuz böyle işte Arap ülkelerinden liderler, prensler vesaire geldiğinde, özellikle Katar'dan 2018-2019 yıllarında borsa böyle bir coşardı. Dolar TL'de geri çekilmeler olurdu. Bir düşüş gelirdi. Ve bu da tabii ki o ülkelerden para geldiğine dair dedikodular olarak karşımıza çıkardı. Yine böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bizim tabii ki son dönemlerde baktığımız zaman ne Katar liderleri geliyor ne diğer Arap ülkesi liderleri geliyor. Çünkü onlar da sıkıntıda. 2018, 2019 hatta 2020'nin başlarında bile bize borç veriyorlardı. Ya da işte böyle borsada hisse alıyorlardı, yatırım yapıyorlardı vesaire. Ama son dönemler zaten bunlar kesildi. Kesilmesinin başlıca sebebi kimse kimseye durduk yere yüklü bir miktarda para vermez arkadaşlar. İstediğiniz kadar dost ülke olun vesaire. Çünkü zaten dünyada bir kriz havası var. Evet, Suudi Arabistan zengin bir ülke. Suudi Arabistan'ı yönetenler zaten ultra zengin. Dünyada en zengin ülkeler arasında Al Saud ailesi 5. sırada yer alıyor. Hani tabii bunlar da bu dedikoduların çıkmasına yol açtı. Ama ben herhangi bir şekilde Türkiye'ye yüklü miktarda bir yatırım geleceğini veya da borç verileceğini düşünmüyorum. Yani buradaki bu dedikodular sadece dedikodudan ibaret. Niye peki? Şimdi Suudi Arabistan'la zaten ilişkilerimiz çok iyi değil. 2018-2019 yıllarında Türkiye'de öldürülen Cemal Kaşıkçı vardı. Ondan sonra zaten ilişkiler böyle gerilmeye başlamıştı. Bir de hani o zamanlar tabii 2019-2020'de Katar bize işte para veriyordu, borç veriyordu, yatırım yapıyordu. Ama Türkiye'nin CDS'leri, yani Credit Default Swap, yurt dışından borçlanma maliyetimiz oldukça düşüktü. Riskler oldukça düşüktü. Şu an baktığımız zaman Türkiye'nin CDS'leri arkadaşlar nerelere vardı? 900'leri vurdu. Şu an 820'lerde geziyor. Bunlar arkadaşlar Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri. Yani yurt dışından bize borç gelirken insanlar bunlara bakıyor. Borç para verirken veya da yatırım yaparken. O zamanlar tabii 2018-2019 yıllarında 300, 350, 400 olan CDS'ler şu an 800-900'ü vurdu. Yani Arjantin CDS'leri 1000 puanı geçtiğinde batmıştı arkadaşlar 2014-2015 yıllarında. Yani Türkiye'nin CDS'leri şu an çok çok yüksek. Hani insanlar durduk yere size borç vermez veya da yatırım yapmaz. CDS'lere bakarlar. Yani o paranın geri dönüşü olacak mı? Bu ülkenin riski nedir vesaire, onlara bakarlar. O yüzden ben hani Suudi Arabistan tarafından Prens Selman geliyor tamam, ama herhangi bir yardım geleceğini vesaire düşünmüyorum. Tabii ki de ufak tefek yatırımlar olacaktır. Ama bunlar böyle afaki derecede işte 10-15 milyar dolar, 20-30 milyar dolar, işte dolar TL çakılacak. Bu tarz bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Bunun dışında bakın, Sri Lanka battı arkadaşlar. Yani şu an Prens Salman geliyor vesaire, işte bunlar sadece dedikodu arkadaşlar. Yani işte para getireceği, doların düşeceği vesaire. Böyle bir şey düşünmüyorum. Aksine bu dedikodular piyasada yayılıyor. Ondan sonra piyasa bir beklenti içerisine giriyor. Ertesi günlerde, yarın, ondan sonraki gün bu beklenti gerçekleşmeyince, oradan böyle yüklü miktarda bir para gelmeyince, bir de bunun cezasını piyasa bize kesebilir. Bakın işte borsaya para girişi olacaktı, ülkeye döviz girişi olacaktı, olmadı deyip bir de dolar TL kendini tekrardan yukarı yönlü atabilir. Böyle de riskleri var. Bunları da dikkat etmek lazım. Şimdi Sri Lanka battı arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde
Bundan bir hafta önce Asya krizi vuracak diye bir video yapmıştım. Orada size Japonya'nın değer kaybından bahsetmiştim. Japonya para biriminin. Ve Asya'daki ülkelerden birer birer batışların gelebileceğinden bahsetmiştim. Herkes sol tarafa bakarken işte dünyadaki enflasyona, faizlere vesaire bakarken sağ tarafta o görmedikleri Asya tarafında gelişen o krize dikkat çekmiştik arkadaşlar. Yani Japonya'daki o büyük para birimi olan Japonya'nın değer kaybından başlayarak diğer ülkelere yayılacak krizden bahsetmiştik ki bugün Sri Lanka'dan ilk ağızdan itiraf geldi. Sri Lanka Başbakanı ekonomik olarak çöktüklerini itiraf etti arkadaşlar. Hatta şunu dedi, petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyledi. Yani onu ödeyecek paraları bile kalmamış. Bu kriz Asya'da yayılacak ve dünyayı etkileri çok çok büyük olacak arkadaşlar. İlk batan ülke Sri Lanka. Diğer ülkelerden de yavaş yavaş batışlar gelecek. Bakın Japon yenine bakın arkadaşlar. Japon yeni 135'leri geçti. 135'leri en son ne zaman görmüş? 2002'lerde. 2002'deki o seviyeye geçti ve 97'deki o Asya krizinde Japon yenine ulaştığı 145'lere doğru gidiyor. 135 üstü Asya tarafında kriz demektir ve 135 üzerinde fiyatlamaya devam ediyoruz. Muhtemelen bu yükseliş devam edecek. Japon yeni değer kaybetmeye devam edecek. Japonya bundan birkaç ay sonra sert faiz artışlarına başlayacak ama bu da önünü kesemeyecek. Ve Asya'dan ülke batışları, ülke içi karışıklıklar, ülke içerisindeki ekonomik krizler artmaya devam edecek. Asya'daki ülkelerin hepsini bu yavaş yavaş kapsayacak. Hatırlayın mesela Latin Amerika ülkelerinde ilk Venezuela battı, arkasında Arjantin, daha sonra Brezilya vesaire hepsinde sıkıntılar başladı. Yani Asya'da da böyle bir kriz söz konusu olabilir ve bu dünyayı baştan sona etkileyecek. Tabii ki bizim gibi işte gelişmekte olan ülkeleri vesaire daha fazla etkileyecek. Borsalarından para çıkışları olabilir. Para birimleri üzerinde baskı artabilir. Değer kayıpları söz konusu olabilir. Buraya dikkat diyorum. Asya'daki kriz derinleşmeye devam edecek. Muhtemelen bundan birkaç ay sonra bütün dünya Asya'daki krizi konuşacak arkadaşlar. Buraya dikkat diyoruz. Bugünlerde Powell'ın konuşması var önümüzdeki saatlerde. Yine işte Fed'in atacağı adımlara dikkat çekecektir. ABD'de patlayan enflasyon dikkat çekecek. Ve muhtemelen Temmuz ve Ağustos aylarında 75 baz puan ve üzeri bir artış, faiz artışı ABD tarafından gelecek arkadaşlar. Yani şahin mesajlar verilecek. Artık Powell her konuştuğunda esip gürleyecek. Çünkü o enflasyonu önlemek zorunda. Bakın ABD bile çift taneli enflasyona doğru gidiyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Yani böyle bir ülkenin bile enflasyonu kontrol edememesi çok büyük bir şey. Dünyadaki krizin ne derece olduğunu, boyutunun ne derecede olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Yarın Merkez Bankamızın toplantısı var. Ben faizlerin sabit kalacağını düşünüyorum. Faizlerin sabit kalacağını düşünüyorum. Herhangi bir artış olmayacaktır. Hatta düşüş bile olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili söylemleri vardı. Bu ülkede hiçbir zaman bundan sonra daha doğrusu faizin arttığını görmeyeceksiniz. Aksine düşürmeye devam edeceğiz dedi. Tabii faizler düşürülürse dünyada bu kadar ülke faiz artırırken biz düşürsek dolar TL yukarı yönlü hareketlenir. İlk hedefi de 18-20 olur. Bakın 100-150 baz puan bile faiz indirimi gelsin. Dolar TL kendini direkt 18 üzerine atar arkadaşlar. Buna dikkat diyorum ama ben faizlerin sabit kalacağını düşünüyorum ve dolarda da öyle çok büyük bir düşüş beklentim yok. Yani işte Suudi Arabistan prensi gelmiş vesaire. Bunlar çok çok önemli değil. Bunlar sadece dedikodu arkadaşlar. İşte geçtiğimiz haftalarda GES atılmıştı ortaya. Bir önlem gelecek, bir paket gelecek vesaire. Şimdi de Suudi Arabistan. Mesela bu dedikodular yayılıyor. Dolar TL'de benim çok büyük bir düşüş beklentim yok. Çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Kendini ufak ufak yukarı atmaya devam edecektir. Hani böyle bir müdahale oldu diyelim. Merkez Bankası sürpriz yaptı. 100-150 bas puan faiz artırdı. Sözlü müdahale geldi. 16.80 aşağıda test edeceği bölge. Aşağıda en dip attığımızda 16.50'lerden geçiyor. 16.80'in altını şu anki durumda beklemiyorum. Yani buraya geri çekilirse maalesef bu da bir fırsat olur. Ve dolar TL'de yukarı yönlü ivme devam eder. Yani dolar TL'de yükselişin devamını bekliyoruz. Çok fazla bir geri çekilme açıkçası beklemiyorum. Hedefimiz 17.80, 18.20 bölgesi diye düşünüyorum. Euro da aynı şekilde dolar TL kaynaklı 18.45'e doğru hareketini devam ettirecektir.
17.80-18 aralığı gelirse borcu olanlar, euro ile iş yapanlar vesaire için birer fırsat olur. 18.40'ın geçilmesiyle hareket 19'a doğru burada da hızlanabilir arkadaşlar. Şimdi altına geçmek istiyorum. Altın tarafı ons altın tekrardan 1830 üzerine attık. 1805 üzeri kaldıkça zaten yükseliş beklentimiz malumdu. 1850'ye doğru çıkışların devamını bekliyoruz. Burada bir direnç var. Geçilmeli ki 1875'e gitsin. Bu bant arasında şu anlık devam ediyor. Yani piyasayı böyle oyalıyorlar. Ne 1805'i kırıyor ne yukarıda 1880'i kırıyor. Yükseliş beklentimiz devam ediyor. 1805 üzerinde tutunmasını bekliyoruz. Şu an zaten 1840'larda. 1830 ara destek attığımız yukarıda 1850. Şöyle birkaç hafta içerisinde 1880 beklentim var. Ons altın tarafında da bunu da belirteyim. Gram altın 1000 TL üzerine iyiden iyiye yerleşmeye devam ediyor. Gram altında yeni bir trendin başlaması çok yakın. 1250 TL ilk hedefimiz olacak. Gram altın tutmaya devam ediyoruz. Gram altından umutluyuz. Gram altında yükselişlerin devamını bekliyoruz. Geri çekilmeleri fırsat olarak görüyoruz. Şimdi gram gümüş TL 12.30'a doğru zaman zaman ataklar geliyor, geçemiyor. Ama şunu belirteyim, geçtiği anda 13.5'lar yanacak. Yani 13.5-14 bölgesi hedefimiz. 11.30 11'e yaklaşmaları ise alım fırsatı. Şu an alınırım satılır mı derseniz ben tutarım. Yani dipten aldıklarımız zaten her videoda 6 TL'den beri 5 TL'den beri gram gümüşü zaten alım olarak öneriyoruz. Orta ve uzun vadede de tutmaya devam ediyoruz. Ben şunu belirteyim, yani bundan 1 sene 2 sene sonra gram gümüş TL, bakın gümüş altından daha fazla kazandıracak. Yani gümüş tarafının böyle bir atak gerçekleştireceğini ben düşünüyorum. Borsa tarafı, şimdi borsa tarafı tabii Kral Selman gelecek, Prens Selman gelecek vesaire dedikodularla hani böyle biraz yataya bağladı. Hani bu haberler düşmeseydi ben şu an 2650-2700'e doğru çıkış bekliyordum. Hani bu haberlerle böyle piyasa birazcık kasıldı açıkçası. Normalde yaraması lazım bu haberlerin. Ama Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz belli zaten. 2018-2019'dan sonra bozuldu. Hani piyasa böyle biraz yataya bağladı ama borsada yükselişlerin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Yani borsada her geri çekilme fırsat, en son 2465'e indik. Alım fırsatı dedik. 2462'nin altını beklemiyorum dedim. Bak şu çizginin. Buradan döndük zaten. Hani 2400 2500, 2550, 2500, 2450 vesaire buralar her yer alım fırsatı. Hedefimiz ilk etapta 2700, daha sonra 3000'li seviyeler. Borsa niye yükselecek vesaire. Bunu zamanında çok anlattım. Borsanın yükselişinin sebeplerinden bahsettim. Hani bunları her videoda değinmeye gerek yok. Zaten ara ara konuşuyoruz. Hisse yoksa elinizde alın, tutun. Borsa güzeldir. Borsa yükselecek. Yükselmesini bekliyoruz. Dolar endeksi gerilmeye devam ediyor. Powell'ın konuşması var. Muhtemelen o da yarım saate falan başlar. Daha sonra akşam saatlerinde FED üyelerinin konuşması var. Ertesi günlerde, yani yarın vesaire devam edecek bu konuşmalar. Dolar endeksi de böyle 103 ile 105 arasında dalgalanmaya devam ediyor. Muhtemelen birkaç hafta daha bu aralıkta devam edeceğiz. 103'ün özellikle 103.20, 103.30'un altını birkaç hafta boyunca beklemiyorum. 105.50 vesairede tekrardan satış yiyeceği bölgeler olabilir. Güçlü durmaya devam edecek. Dolar endeksi, hemen buradan Bitcoin'e değinmek istiyorum. Bitcoin'de bugün hava nasıl? Şöyle bir 21.600 hata geldi. Buradan gelen satışlar var. Şu anlık 19.800 üzerinde tutunması devam ediyor. Ama şunu belirteyim. Hani beklenen haberler var. Özellikle ABD tarafından regülasyonlarla ilgili bir müdahale, bir açıklama vesaire gelmesi lazım. Şu Luna olayı piyasayı mahvetti arkadaşlar. Tabii ki hani geçmişte de bu tarz olaylar oldu. Bunun benzerleri oldu. Hatta böyle piyasa düzelmez, piyasa mahvoldu dedikleri zamanlar oldu. 2017, 2018, 2019'da yüklü alımlar yaptık. Matik, Chiliz çarpı 350 çarpı 100 yaptık. Chiliz'den Matik'ten çarpı 350 yaptık. Yani bunlar geçmişte de oldu. Ama orta ve uzun vadede kripto paraların yönü yukarıdır arkadaşlar. Yani bu regülasyonlar gelir, daha olumlu haberler düşer vesaire. Kripto paralar tekrar toparlar. Böyle dönemler de gelecek ama birazcık daha sıkıntılı dönemler devam edecek gibi duruyor. Şimdilik şunu söyleyebilirim ki hani 24.400'e doğru bir atak gelmesi lazım. Ama buralarda kısa vadeli short pozisyonu olacaktır. Tekrardan böyle bir 18.500 önümüzdeki dönemlerde test edilmesini bekliyorum ben. Bu aralıklarda gezinmeye devam. 24.400'e yaklaşmalarda satış, 18.800'e yaklaşmalarda alış fırsatı olarak
değerlendirebilirsiniz. Uzun vadede umutlu olun arkadaşlar. Uzun vadede bakın, geçmiş dönemlerde kripto paralarda hep böyle dönemler geldi. Çok çok olumsuz haberler düştü. Neler olmadı neler. Yani 2017'yi araştırın, 2016'yı araştırın, 2018'i araştırın. Videolarda ben de değinirim. Neler oldu neler, ama piyasa bir yolunu buldu. Orta ve uzun vadede toparladı arkadaşlar. Yine öyle olacak. O yüzden içiniz rahat olsun, ama kısa vadede birazcık daha sıkıntının devam edeceğini söyleyebilirim. Yorumlara sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.